Selamünaleyküm arkadaşlar. Nefis Yemek Sırları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Antep'in en meşhur yemeğini yapacağız. Ekşili ufak köfte. Şimdi malzemeye geçelim. Malzeme listemize. 2 su bardağı köftelik bulgurumuz var. 1 su bardağı suyumuz. 1 çay bardağı irmiğimiz. 1,5 yemek kaşığı biber salçamız var. 1 adet soğanımız. 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı pul biber, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 su bardağı su, çiğ köftelik dana etimiz, 2 yemek kaşığı unumuz mevcut. Sosumuz için de arkadaşlar 1 su bardağı nohut, 3 çorba kaşığı tane sumak, 1 adet soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı pul biber, 11 su bardağı su, 4 diş sarımsak. Üzeri için de arkadaşlar yarım çay bardağı zeytinyağına 3 tatlı kaşığı kuru nane kullanacağız. Şimdi ilk başta zeytinyağımızda etimizi kavurmaya başlayacağız. Etimiz kavrulurken bizler şimdi köfte yapma aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar 2 su bardağı simidimizi boşaltıyoruz. Daha sonrasında 1 çay bardağı irmiğimizi boşaltıyoruz. Daha sonrasında ise hazırladığımız 1 su bardağı ile çok az böyle 2 parmak kadar suyumuzu ekliyoruz. Ben soğuk su kullanıyorum. Siz tercihinize kalmış. Daha sonrasında biraz yoğuracağım. 1-5 dakika simidimiz böyle beklesin. Ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Doğruyoruz. Ekşili ufak köftemizin suyu için, sosu için hazır hale getiriyoruz arkadaşlar. Soğanlarımızı kavrulması için boşaltıyoruz. İstenirse soğan kullanılmayabilir ama soğan ekşili ufak köfteye gerçekten güzel bir lezzet veriyor arkadaşlar. Köftemiz için 1 adet soğanımızı doğruyoruz arkadaşlar. Şimdi ise soğanımızı ekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ise 1,5 yemek kaşığı salçamızı boşaltıyoruz. Daha sonrasında soğanımızı boşalttık. Karabiberimiz ve pul biberimizi boşaltıyoruz. Tuzumuzu boşaltıyoruz. Ve daha sonrasında çiğ köftelik etimizi ekliyoruz. En sonda da yoğurmaya devam ederken unumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir kıvama gelene kadar 20 dakika boyunca arkadaşlar köftemizi yoğuracağız. Evet arkadaşlar, 5 dakikanın sonunda sosumuz için baharatlarımızı atıyoruz. Bu domates salçamız. Bu pul biberimiz. Bu biber salçamız arkadaşlar. En son ise sarımsakla sumağımızı koyacağız. Benim elimde tane sumak olmadığı için toz sumak kullanacağım. Siz isterseniz taze sumak da kullanabilirsiniz. Bunları en son suyu koyduktan sonra bir 10 dakika 15 dakika sonra yapacağız. Şimdi ise suyumuzu içine boşaltıyoruz. Ve biraz karıştırıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. 20 dakika boyunca kaynasın. Normalde arkadaşlar Antepliler bunu elde yoğururlar.
elde yoğurduktan sonra yuvarlamaya başlarlar. Fakat pratiklik isterseniz 20 dakika boyunca yoğurmak yerine et makinesinde hemen çekebilirsiniz arkadaşlar. Onu göstereceğim size bugün. Evet arkadaşlar, ikinci çekime geçeceğiz ama ikinci çekimden önce bir bardak suyumuzu ekliyoruz. Daha sonrasında biraz elimizde yoğuruyoruz. Elimizde yoğururken hazırladığımız unu da serpeliyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz yoğurmaya. Arkadaşlar, içine bir bardak suyumuzu İkinci yoğuruşumuzda koyuyoruz. Ayrıyeten de unumuzu da ekleyip tekrar bir makineden geçirme kısmına geçiyoruz. Hamurumuz hazır. Yumuşaklığı böyle olacak arkadaşlar. Ben yuvarlarken su yerine zeytinyağı kullanıyorum. Siz isterseniz su da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, ekşili ufak köftemizin köftelerini bir tane tel süzgece koyuyoruz. Bermari usulü tencerede su kaynarken bunlar pişiyorlar. İsterseniz siz pişirmeden de tencerenizin içine yemeğinizi aktarabilirsiniz ama ben bu yöntemle devam ediyorum. Daha sonrasında kalan sarımsağımızı koyuyoruz tenceremize. Sumak ekşimizi koyuyoruz ve önceden kaynamış olan nohudumuzu boşaltıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise pişen ekşili ufak köftelerimizi içine boşaltacağız arkadaşlar. Şöyle bir kere sallıyoruz. Tabii arada geleceğiz. Bunu sallamaya devam edeceğiz. Sallamamızın sebebi her tarafının aynı şekil tamamen pişmesi için arkadaşlar. Bunu boşaltıyoruz ve diğer kalan ekşili ufak köftelerimizi üstüne ekleyip tekrar bermari usulü pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, 5-10 dakika sonra bunu da içine dökeceğiz. 10 dakika yemeğimiz kaynadıktan sonra yemeğimiz hazır. Nanemizi kavuruyoruz. Çok az bir yağla arkadaşlar. Çünkü yemeğimiz yağlı oldu. İçine kuyruk da kattık. Çünkü kuyruk yemeğe çok fazla güzel lezzet veriyor. Ayrıyeten de şifa kaynağıdır kuyruk. Arkadaşlar, yağımız çok fazla oldu içine. Çünkü kuyruk yağı koyduk. Kuyruk yağı koymamızın sebebi hem yemeğimize lezzet vermesi hem de ayrıyeten bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmesinden. Burada nane ve yağımızı yaktık ve içine boşaltıyoruz arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Afiyetle yiyebiliriz. Evet arkadaşlar, misler gibi ekşili ufak köftemiz hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone değilseniz bize destek olmak için ve videolarımızın devamı için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.